Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok cici bir model anlatımı yapacağım. İki renkli olarak yapacağım. Gördüğünüz gibi iki tane tığ kullanacağım. Bir tanesi bu şekilde Tunus tığı. Şöyle numarasını da göstereyim. 3 numara bu şekilde uzun bir tığ. Diğeri de normal 1.9 milimlik bir örgü tığım var. Şimdi hemen model anlatımıma geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekerek modelime başlayacağım. Çok fazla sıkı çekmeyelim zincirlerimizi yine. Modelim pompon lif modeli. Ben görünce hemen yapmak istedim. Çok da beğendim. Sizlerle de paylaşmak istedim bu modeli. Şimdi normal yetişkinler için yapacaksanız eğer başlangıçta evet sayıları biraz çok gelebilir ama gayet güzel oluyor. Yetişkinler için yapacaksanız 600 tane zincir çekeceğiz. Evet, biraz fazla geliyor ama dediğim gibi çok güzel oluyor. Bebekler için ya da çocuklar için daha küçüğünü de yapabilirsiniz. Ben şimdi anlatımımda size daha küçüğünü yapacağım. 300 tane zincir çekerek modelimi anlatacağım. Büyükler için yaptığım modeli de size yine göstereceğim, paylaşacağım. Teknik aynı, sadece sayıları arttırıp azaltarak modelimizi yapıyoruz. Şimdi ben zincirlerimi hemen kamera arkasında tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 300 tane zincirimi çektim ben. Dediğim gibi siz yapacağınız büyüklük ne kadarsa ona göre zincir sayısını arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Şimdi hemen tığımı, ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir atladım. 6. zincirime tığımı geçirdim ve buraya üçlü bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim, tığıma ipimi aldım. Alttan bakın bir zincir atlıyorum, ikinci zincirime tığımı geçirdim ve tekrar üçlü bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim, tığıma ipimi aldım, bir zincir atladım, ikinci zincirimden tekrar üçlü bir trabzan daha yaptım. Bir zincir çektim, bir zincir atladım, ikinci zincirime bu şekilde üçlü trabzanlar yapıyorum. Bir zincir çekeceğim aralara, trabzanlarımın aralarına. Aşağıda da bir zincir atlayacağım. Bu şekilde kutucuklar oluşturacağım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. Farklı bir şey yok. Bu sıramız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Ben şimdi burayı kamera arkasında tamamlayıp hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, trabzanlarımı tamamladım. Bir zincir çekerek bütün zincirlerimin üzerine trabzanlarımı yaptım. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Ve burada bu tığımı bırakıyorum. Ve burada diğer tığım, Tunus tığım devreye giriyor. Normal tığlara sığmayacağı için bu şekilde uzun misinalı tığ kullanırsanız işiniz çok daha kolay olacaktır. Tunus tığımı aldım. 6 zincir çekmiştim ve modelimi çevirdim. Tığıma ipimi aldım. Burada baştaki boşluğumun içinden geçtim ve ipimi uzattım. 1, 2, 3 ve 4. Bakın bu şekilde 4 tane buraya ilmek uzattım. Şimdi yine devam ediyorum. Tığıma ipimi aldım.
bir yanındaki boşluktan bir, şurayı şöyle çekeyim daha net olsun görüntüm. Tığma ipimi aldım. 2, tekrar aldım. 3, tekrar aldım. 4. Bakın bu şekilde her boşluğumdan 4'er tane ilmek uzatacağım. 2, 3. İlmek boylarım aynı olursa işim daha kolay olur arkadaşlar. 4. Evet, burada da yine sıra sonuna kadar aynı şekilde her boşluğumun içinden 4 tane ilmek uzatacağım. Sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Şimdi ben hemen orayı kamera arkasında tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün yaptığım boşlukların içinden 4'er tane ilmek uzattım. Bakın bu şekilde bu aşamaya geldim. Şimdi beyaz ipimi burada aşağıda bırakıyorum ve renkli ipimi alıyorum burada. Şimdi renkli ipimle önce bir tane zincir çekip ipimi sıkılaştırıyorum çıkmasın diye ve burada bir ilmeğimi aldım. Yani ipim 2 kat olduğu için bu sizi yanıltmasın. Yani şu şekilde ikili oluyor ve burayı sıkılaştırdım. Burada tunus tekniğini kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın bir ilmek çıkardım. Tunus tekniğini 2'şer ilmek olarak kapatıyorduk. Burada da yine 2'şer ilmeklerimi kapatıyorum. Şöyle görüntüm netleşsin. Tığma ipimi aldım. Bakın bir ilmeğimi yani ipim 2 katlı olduğu için bu şekilde kapattım. Tekrardan tığma ipimi aldım. Bakın bir ilmek aldım. Tığma ipimi aldım. Bir ilmek aldım. Tığma ipimi aldım. Yine bir ilmek aldım. Çok fazla bol yapmayalım arkadaşlar burayı. Pardon. Bu şekilde çok kolay bu kısımda. Dediğim gibi yine tunus tekniğini kullanıyoruz. İpimi alıyorum. Buradan bir ilmek alıyorum ve kapatıyorum burayı. Bakın bu şekilde tığma ipimi aldım ve bir ilmek atlattım. Tığma ipimi aldım. Aynı zamanda bir ilmeğimi atlatıyorum. Tığma ipimi aldım ve bir ilmek atlattım. Çok kolay. Modelimin yapım aşamaları çok kolay. Sadece biraz sayıları fazla. Ama hiç sıkıcı değil. Gayet de keyifli yapımı. Şimdi ben hemen burayı da tamamlayıp gelmek istiyorum. Videom çok fazla uzamasın. Bu şekilde devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi aynı şekilde bakın şu görüntü olacak. Tunus tekniği kapatır gibi kapatacağım. Sıra sonuna kadar kapatıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün ilmeklerimi geçirdim. En son ilmeğimi de geçirdim. Buraya bir zincir çektim, sıkılaştırdım. Ve şimdi ipimi kesiyorum. Burada tunus tığımla işim bitiyor. Şimdi burada ipimi kestim. Buradaki iki ipimin ucunu şu şekilde sıkıca düğüm atıyorum.
Birkaç kez düğüm atalım ki açılma yapmasın. Ve şimdi ipimi buradan yine fazlalık olan kısmını kesiyorum. Şimdi tığımı aldım. Diğer tarafta beyaz ipimi koparmamıştım. Altta bırakmıştım. Şimdi hemen beyaz ipimi alıyorum. Sökülmesin diye uzun bırakmıştım. Şimdi beyaz ipimi aldım. Buradan zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Burada altta bakın trabzanlarım vardı. Bir boşluk atladım. İkinci boşluğun içinden üçlü bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığma ipimi aldım. Yine bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğumun içinden bir trabzan daha yaptım. Bir zincir, tekrar bir boşluk atladım. Bir yanındaki boşluğumun içine trabzanımı yaptım. Evet, bu sıram bu şekilde devam edecek. Bir boşluk atlayacağım. Aralarda bir zincir çekeceğim. Farklı bir şey yok. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Şimdi ben hemen burayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bakın bu şekilde devam ettim. Şimdi burada yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve modelimi çevirdim. Tığma ipimi aldım. Yine bir boşluk atlayacağım. İkinci boşluğumun içinden bir tane üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Bir boşluk atladım. İkinci boşluğumun içinden bir trabzan daha yaptım. Tekrar bir zincir, bir boşluk atladım. İkinci boşluğumdan bir trabzan daha yaptım. Bu sıramda yine aynı şekilde bir zincir, altta bir boşluk atlıyorum. O şekilde sıra sonuna kadar devam edecek. Burada yine farklı bir şey yok. Şimdi hemen orayı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Çok güzel de bir görüntüm oluştu bu şekilde. Bakın yine 2 sıra bu şekilde bir zincir çekerek trabzanlarımı yaptım. Sıra sonuna geldim. Şimdi yine burada tekrardan 5 tane zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Ayrıca bu şekilde yaka fuları olarak da yapabilirsiniz. Çevirdim modelimi. Tığma ipimi aldım. Şimdi bu sırada 1, 2 boşluk atlıyorum. Üçüncü boşluğumun içinden yine bir tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Tığma ipimi aldım. 1, 2 boşluk atladım. Üçüncü sıramın içinden bir trabzan yaptım. Şu an yaptığım sıram modelimin artık son sırası arkadaşlar. Bir zincir çektim. 1, 2, üçüncü boşluğumun içinden bir trabzan yaptım. Bakın bu şekilde 2 boşluk atlayıp bir trabzan yaparak bu sıramda bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. 1, 2, üçüncü boşluğumun içinden. Evet, çok az bir şey kaldı. Hemen orayı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burayı da sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bir zincir çektim ve ipimi burada kesiyorum. Bakın bu şeklim ortaya çıktı. Şimdi hemen
son halini göstereceğim size. Bakın şu an bu şekilde. Çok güzel görünüyor. Şimdi bu aşamada kordonumu yapacağım arkadaşlar. Ben şimdi şöyle tamamladığım, daha büyük yaptığım, bunu 600 ilmekle yaptığım 600 zincirimle başladım. Şimdi burada bir tane kordonumuz var. Burayı ip bükerek de yapabilirsiniz. Ben zincir çekerek yaptım kordonumu. Şu aşamadayız. Yine isterseniz ip bükün, isterseniz farklı bir kordon örün. Şimdi kordon kısmımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, benim aynı renklerde elimde bir bebe yünü ipim vardı. Ben onu kullanarak sadece düz zincir çekerek bir kordon oluşturacağım. Dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz bunu. Şimdi hemen kordonumu tamamlayıp geleceğim zincirlerimi. Evet arkadaşlar, bir miktar zincir çektim. Bunu dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Fazlasını ucundan keserek yok edebilirsiniz yine. Şimdi hemen bu aşamada yapacağım işlemi söyleyeceğim. Bakın. En son yaptığım trabzanlarım vardı. Onların içinden bir önden bir arkadan bu şekilde geçiriyorum. Şöyle daha yakın göstereyim. Bir arkadan bir önden. Bütün trabzanlarımın içinden bu şekilde kordonumu geçireceğim. Burada kordon için angles tekniği de kullanabilirsiniz. İp bükme de kullanabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi evet, bütün yaptığım trabzanların içinden ters düz olarak geçirdim. Bakın. Ve şimdi burada kordonuma bir tane düğüm atıyorum. Ve burayı iyice sıkıştırıyorum. Burada yine şurada pembe ipim vardı. Bunu yine ortadan herhangi bir kordonumdan geçirip buraya sıkıca düğüm atıyorum. Burayı da sabitlemiş oluyorum. Fazla ipimi kesiyorum. Ve şimdi bu kordonumu bakın iyice sıktım buraya arkadaşlar. Bir tane daha düğüm atabiliriz. Şimdi bu iki zincirimi şu şekilde öne doğru çevirerek büküyorum. Yine aynı şekilde diğerini de bakın öne doğru çevirerek büktüm. Ve şimdi birleştiriyorum. Bakın bıraktığınız zaman zaten kendisi şekil alıyor. Şimdi burayı düzeltiyorum elimle. Ve sonunda bu şekilde bir düğüm atıyorum, ikisini de tamamen birleştirmiş oldum. Yine dediğim gibi fazla zincirlerimi kesiyorum. Gayet sağlam bir şekilde oldu. Burada fazla iplerimi kestim. Ve evet, modelim bu kadar oldu. Gayet güzel bir model. Böyle pofidik, yumuşacık. Lif için dışarıda aldığımız liflerden çok daha güzel görüntüsü. Hem de
daha sağlıklı, normal yünlerle yaptığımız için. Dediğim gibi ben bunu 300 ilmekle başladım, 300 zincirle başladım. Bunu da 600 zincirle başladım. Bu tabii onun tam 2 katı oldu. Daha sıkı oldu ona göre ama yumuşaklık açısından daha yumuşak, daha büyük. Onun tam 2 katı oldu. Bunu dediğim gibi daha küçük çocuklar için falan kullanabilirsiniz. Yine yetişkinler için de kullanılabilir. Çok çok küçük değil bence. Daha küçüğünü de yapabilirsiniz. 200 zincirle falan bebekler için de yapabilirsiniz. Çok beğendim. Çok keyifli yapımı. Hiç zor bir aşaması yok. Sadece aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Her evde de kullanılan bir şeydir lif. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.